Türkiye'de yaşananlardan dolayı eşim de işini kaybetti. Daha rahat hayat sürebileceğimiz Kanada'ya geldik. Bir sene öğretmenlik yapma nasip oldu. Kocaeli'de bir kolejde öğretmenlik yaptım. Tişört işini kurduk. Kıyafet üzerine baskı işi yapıyoruz. Store açalım, dükkan açalım diye düşündük. Dükkana taşıdık bütün işimizi. Kapıcı ısrarla içeriye girmek istedi. Yani bir kız evi, içeride kızlar var. 4 günlük gelin olaraktan Hong Kong'a yola çıktık. Son zamanlarda gelen arkadaşlarımızın da tutunduğunu görmek beni çok mutlu ediyor. Bebek arabasına çarptı, yere düştü. Dedi ki siz beni düşürdünüz dedi. Sonra bebek arabasına yapıştı ve bırakmadı. Bir anne olarak hiç kolay olmadı. Ama Rabbim gerçekten çok güzel kapılar açıyor. Kanada'dan herkese merhaba. Bu hafta tutunanlarda öğretmen Emine Alper hanımefendi ile beraberiz. Şimdi buralarda iş kadını oldu. Emine Hanım merhaba. Merhabalar. Öğretmenlik, iş kadını olma. Nasıl? Arada fark çok mu? Bayağı bir fark var. İkisinde de işin içerisinde kişilerle, insanlarla diyalog giriyor ama birisinde biraz daha iş üzerinden olduğu için genellikle daha çok maddi bir bağ oluyor. Diğerinde öğretmenlikte daha çok manevi bir bağ oluyor bence. Evet. Burada ne iş yaptığınızı konuşacağız ama ondan önce sizi bir tanımak istiyoruz. Emine Alper hanımefendi kimdir? 4 çocuklu bir ailenin evin körpesi, evin en küçük kızıyım. 2 ablam, bir abim var. Babam esnaf. Aslında bakıldığında sevki ilahi mi denir, takdir ilahi mi denir artık bir şekilde yolumuz bizim de esnaflıkla kesişti. Mutlu bir çocukluğum geçtiğini düşünüyorum. İlkokulu, ortaokulu aynı okulda okuduktan sonra İmam Hatip ile yolumuz kesişti. 4 yıl İmam Hatip'te okudum. Denizli İmam Hatip'te. O süreçte aynı şekilde eşimle de yolum kesişti. Biz eşimle lise arkadaşıyız. Lise hayatımda çok güzel insanlarla tanışmak nasip oldu. Geleceğimizi şekillendirdik. Maddi manevi hayatımızda gerçekten çok büyük rolleri oldu. O tanıştığım güzel insanların. İmam Hatip'in son sınıfında işte üniversite sınavlarına yoğun bir tempoyla çalışıyorduk arkadaşlarımla beraber. Çok az bir arkadaşımız üniversiteye yerleşmeye nasip oldu. Onların içerisinden ben de çabalamama rağmen 3 puanla açıkta kalmıştım. Katsayıdan dolayı evet, değil mi? katsayı problemi sebebiyle kısıtlıydı tercih alanımız. O alanda da yani en son olarak 3 puanla açıkta kalmıştım. İkinci kez çalışmanın sonucunda çok büyük bir azimle çalışmıştım ve Marmara İlahiyat nasip oldu. 4 yılda İstanbul hayatım oldu. İstanbul hayat nasıl geçti? İstanbul genelde unutulmayan bir şehir. Evet, çok özlediğim bir şey. Yani Türkiye'de belki Denizli'den daha çok İstanbul'u özlüyorum. Öyle unutulmaz bir şehir gerçekten. Hele bir de öğrenciyken daha tatlı oluyor. Gezerek, dolaşarak kendi bulmuş olduğum bir evde kalmak nasip oldu. Kadıköy İmam Hatip'ten kızlar geliyordu. Onlara yardımcı olduk, ders çalıştırıyorduk. Birlikte kitap okuyorduk. Tabii her zaman her yerde böyle iyi niyetli insanlardan rahatsız olan tipler çıkabiliyor. Apartmanın genelde sakinleri gelen giden öğrencilerden rahatsız olmuşlar. Kapıcıyı gönderdiler yukarıya. Kapıcı ısrarla içeriye girmek istedi. Yani bir kız evi, içeride kızlar var. Yani orada gerçekten çok zorlanmıştım. Bir şekilde kapıcıyı içeriye almamaya başarmıştım. Ben de o zaman üniversite 2'deyim. Yani benim için de ister istemez o yaşadığım an zor bir andı. Bunu unutamıyorum. Çünkü içeride küçücük kızlar var, size emanet edilmiş. Onların ailelerinin size olan güveni var. Kız başına bazı şeylerle mücadele etmek, özellikle İstanbul'da ve öğrenci evinde bu dairede zordu yani bizim için. O gün mesela o kapıcıdan görmüş olduğunuz bir ısrar, bir zorbalık da diyebilirim buna. Bugün de yine başörtülü hanımefendilerin yaşamış olduğu devlet eliyle bir mağduriyet, bir zorbalık var diyebiliriz. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Burada yeri geliyor, Türklerden yaşayabiliyoruz benzer durumları. Türklerle yaşayabiliyoruz. Yeri geliyor, yabancılarla yaşayabiliyoruz. Normalde Kanada'dayız, özgürlük ülkesi. İnsan diyor ki sadece insanın zihninde bu mesele. Mesela bir anımı anlatayım. Geçen haftalarda hemen yan komşum benim, Yahudi bir amca. Yaşı 80'lerde. Kargosu geliyor. Diyor ki eğer ben kapalıysam diyor, yan tarafta diyor bir bayan var diyor. Çok tatlı diyor. Ona bırakın dedim diyor. Size kargo gelecek diyor. Gelip bana bunu haber veriyor. Bu amca Yahudi.
Ama bizi hor gördüğünü hissetmedim hiçbir zaman, hissettirmedi. Ama bazen de biz o zorbalığı yani kendi hemcinsimizden bile görebiliyoruz yani. Bazı insanlar var ki Müslüman kimliğine, genel olarak Müslüman kimliğine antipati duyuyor ve ön yargılı davranıyor. Ama bazıları da Müslüman kimliğinden sıyrılarak o karşısındaki kişi o şekilde bakıyor. Kişiye insan olduğu için değer veriyor. Türkiye'de yani bu noktada çok büyük bir sıkıntı var. Geçmişteki yaşanan başörtü problemleri zaten hani hepimizin bildiği. Şu anda süreçten sonraki yaşananlarla beraber hala da devam ediyor maalesef. Farklı bir versiyonuyla. Evet. Mantalite aynı. Sonra üniversiteyi okudunuz. Üniversiteyi okudum. Bir sene öğretmenlik yapma nasip oldu. Kocaeli'de bir kolejde öğretmenlik yaptım. Ben üniversiteye kazanıp İstanbul'a gittiğimde eşim de lise arkadaşıydık demiştim. O da Çin'e okumaya gitti. 5 yıl Çin'de okudu. Çin'de okuduktan sonra Hong Kong'da iş buldu. 2013'te evlendik. 4 günlük gelin olaraktan Hong Kong'a yola çıktık. 4 yıl kaldık Hong Kong'da. En çok zorlandınız ne oldu orada? Genel olarak öyle bir zorluk yaşamadım. Ama kızım doğduktan sonra yaşadığım bir anım var. Bir gün arkadaşlarımla beraber metrodan eve dönüş yolundayken yanımızda bir tane teyzeye rastladık. Durduk yere geldi, bebek arabasına çarptı, yere düştü. Dedi ki siz beni düşürdünüz dedi. Sonra bebek arabasına yapıştı ve bırakmadı. Çocuk kucağımda ağlıyor, ben ağlıyorum. Arkadaşım ne yapacağını bilmiyor, kadın bırakıp gitmiyor, etrafta hiç kimse yardımcı olmuyor. İkimizin eşleri de geldi. Eşler aracılığıyla işi çözdük çok şükür. Sonradan eşim dedi ki doktora gidemeyen yaşlıların genellikle yaptığı bir kendilerince çözümmüş. Kendilerini işte o an zarar gördüğünü ifade edip kendilerini doktora götürtüyorlarmış. Bunu hiç unutamıyorum yani benim için büyük bir üzücü bir şeydi yani Hong Kong hayatım boyunca. Bir tane Japon bir teyzemiz vardı görüştüğümüz. O Türkçe öğrenmeye çok meraklıydı. Ona Türkçe öğretiyordum. En son buraya yola çıkarken bizi geçirmeye havaalanına geldi. Bir kart yazmış ve bize bu kartı o an verdi. Biz tabii o an açamadık. Sonrasında açtığımızda içerisinde bir miktar para koymuş. Yolculuğumuzda size destek olsun diyerekten. Onun Türkiye'de kendince zor geçirdiği bir dönem olmuş. Ondan sonra böyle Türklere uzak duruyormuş. Bizim ailemizden arkadaşlarla tanıştıktan sonra tekrardan kanı ısınmış. Şimdi hala ara ara arıyoruz, görüşüyoruz. Japon teyzenin harçlığını aldıktan sonra yola koyuldunuz ve Kanada'ya geldiniz. Neden geldiniz? Türkiye'de yaşananlardan dolayı bu süreç Hong Kong'a kadar uzandı ve eşim de bu sebeple işini kaybetti. O sürede ben ikinci kızıma hamileydim. Orada doğum yapsam kızımın pasaportunu alamayacağımız için Amerika vizesine başvurdum. Geldim, doğum yaptım Amerika'da. Daha sonra kızımın pasaportunu aldıktan sonra tekrar Hong Kong'a geri döndük. Orada çok kısa bir süre kaldık çünkü hala eşim iş bulamamıştı. Daha rahat hayat sürebileceğimiz Kanada'ya gelmeye niyet ettik ve Kanada'ya geldik. Yıl 2017. Kanada'ya geldiniz. Kanada'da hayat nasıl başladı? Kanada'da hayat gerçekten zor başladı. Benim için en büyük zorluklardan birisi mevsimsel olaraktı. Çünkü Hong Kong artı 40 derece sıcaklıklardayken ilk geldiğimiz yer Montreal'di. Bir sene Montreal'de kaldık. Montreal'de o sene eksi 40'ları gördük. O dönemde ben çocuklar küçük olduğu için evdeydim. Eşim çalışıyordu. Eşim yeri geldi hamallık yaptı, yeri geldi yemek teslimatı işinde çalıştı. O bir seneyi iltica sürecini atlatana kadar orada geçirdik. Bir yıl Montreal'de kaldıktan sonra Toronto'ya taşındık. Eşim Uber şoförlüğü yapıyordu. İlk 6 ay Uber şoförlüğü yaptı. Sonrasında da buralarda college'larda bölüm okuyaraktan devletten burs alabiliyorsunuz. Küçük kızım da artık büyüdüğü için onu kreşe bırakabildiğim için ben de okula başladım eşimle beraber. Ne okulu? İngilizce, dil okulu. Okul okuma sürecinde ne yapalım ne edelim düşüncesi vardı hep aklımızda.
Eşimin arkadaşının önerisiyle tişört işini kurduk beraber. İlk olarak online platformlarda satışa başladık. İlk 4 yıl bu şekilde ilerledi. Online platformlarda devam ettik. Covid'de işimiz bayağı etkilendi. Covid'in bitmesiyle beraber biz bunu daha farklı nasıl yapabiliriz düşünmeye başladık. Bir store açalım, dükkan açalım diye düşündük. Derken dükkana taşıdık bütün işimizi. Sonrasında da burayı inşa ettik. Biz kıyafet üzerine baskı işi yapıyoruz. 7 yılı tamamlamak üzere işimiz. Tişörtten hoodie'ye, sweatpants'ten şef kıyafetlerine, medikal ürünlere kadar hepsine baskı yapabiliyoruz. Müşterimizin isteğine göre DTF baskı veya nakış baskı demiş olduğumuz diğer baskıyı dikişle yapıyoruz. Bu bizim embroider makinemiz. Nakış yapıyor. Müşterimizin isteğine göre bu kendi logosu da olabilir, herhangi bir fotoğraf da olabilir. Hepsini aktarabiliyoruz buraya. Mesela bu yapmış olduğumuz ürün bir medikal uniform. Bir öğrencimiz istedi bizden. Kendi üniversitesinin logosuyla beraber kendi ismini, ikisini beraber işliyoruz. Bu yaptığımız işle kişinin seçmiş olduğu eşyayı ona özel hale getirmiş oluyoruz. Web sitemiz var. Web sitemiz üzerinden geliyorlar. Ayrıyeten de Google üzerinden bulup geliyorlar. Genellikle zaman zaman da in person görüyorlar. 2. senemizi dolduruyoruz. Yani yeni açılmış bir yer olaraktan, dükkan olaraktan ilerleyişi güzel. İleride de inşallah daha iyi olacağına inanıyorum. Bu işin yanında, tişört işinin yanında destek olsun düşüncesiyle bir de mozaik lamba ekledik işi olarak. Müşterilerimize boş bir lamba verip kendi içerisindeki sanatlarını yansıtmasını sağlıyoruz. Kişiye özel bir ürün haline gelmiş oluyor. Kişi kendi lambasını kendisi yapmış oluyor. Bazı müşterilerimiz bunu kendisi için yapıyor. Bazıları da eşsiz bir hediye olarak gördüğü için, tek olduğu için gelip onlar için hediye olarak yapmayı tercih ediyor. Müşterilerimiz bu workshop için birlikte vakit geçirecekleri zamanları seçiyorlar. Bazen sevgililer, bazen anne oğul, anne kız vakitleri oluyor veya baba oğul, baba kız vakitleri oluyor. Beraber geliyorlar. Bazı gruplar da iş arkadaşlıklarını geliştirmek için tercih ediyorlar. Sadece içerisindeki sanatçıyı ortaya çıkarmak değil, birlikte bir paylaşımda bulunmak, o anı birlikte daha güzel değerlendirmek amaçlı tercih edebiliyorlar. Aslında sadece bize bu iş para kazandırmıyor. Aynı zamanda onların hayatlarına dokunduğumuz için onlarla olan diyalogumuzu güçlendiriyor. Burada geldiniz, bir işletmeniz var artık, çorbada kaynıyor, güzel ilişkiler de kurmuşsunuz. Peki bundan sonrasıyla alakalı hedefleriniz ne? Allah nasip ederse işimizi daha da büyütüp özellikle bizim gibi çok daha yeni gelmiş arkadaşlarımıza istihdam sunabilmek. Mesela bu arkadaşlarımız, genç arkadaşlarımız, birisi daha yeni, çok yeni gelmiş, birisi yeni evli. Hani onlara imkan oldu. Burada birkaç gün çalışıyorum haftada. Onun dışında aynı zamanda öğrenciyim. York Üniversitesi'nde psikoloji okuyorum. Son sınıftayım. Çok samimi bir ortamımızın olduğunu düşünüyorum. Daha önceki çalıştığım yerler işveren çalışan ilişkisiydi çoğu yerde olduğu gibi ama buraya geldiğimde çok farklıydı. Çok sıcak, Nilgün olsun, Emine abla olsun. Abla kardeş ilişkisi, asla bir çalışan, işveren patron ilişkisi hiç yok. Bunun yanında şu an hala daha Türkiye'de mağdur olan arkadaşlarımız var. Onlara destek çıkabilmek. İşle ilgili de gerçekten çok yardımcı oluyor. Bazen mesela hatalarımız, yanlışlarımız olduğunda Emine abla gerçekten hani çok böyle anne şefkatiyle yaklaşıyor. Hani bizim hatalarımızı hiçbir zaman yüzümüze vurmaz. Her zaman nasıl düzeltebiliriz, nasıl daha iyi yapabiliriz bunu öğretmenin hani yollarını bize gösteriyor. İyi ki gelmiş, iyi ki tanışmışız. Zaten biz hemşeriyiz. Oradan da evet bir şeyimiz çıktı böyle. Hani ortak noktamız. O da güzel oldu. Bu ihtiyacı olan arkadaşlarımı da düşündükçe daha çok çalışmam gerektiğini hissediyorum. O sebeple daha çok gayret etmeye çalışıyorum. Ben 8-8,5 yıldır Kanada'dayım. Yalnız başıma geldim. 3 yıl kadar yalnız yaşadım. Daha sonra ailem de bana dahil oldular, buraya geldiler.
Psikoloji alanına çocukluktan beri ilgim vardı. Önce aslında Türkiye'de başlamıştım. Sonra buraya gelmem gerekti. Burada devam etmek nasip oldu. Şu anda son sınıf öğrencisiyim. İleride de bir terapist olup bu noktada çalışmak, insanlara yardımcı olmak istiyorum. Son zamanlarda gelen arkadaşlarımızın da tutunduğunu görmek beni çok mutlu ediyor. Tutunmak önemli çünkü eğer ben tutunursam eşim tutunur. Biz tutunursak evlatlarımız tutunur. Burada okuduğunuz zaman özellikle Ontario eyaletinde OSAP denilen bir sistem var. Devlet size bir kısmını borç, bir kısmını da burs gibi vererek okumanıza yardımcı oluyor. Okul paranızı oradan ödeyebiliyorsunuz. Kiranızı, işte belki cebinize harçlığınızı oradan karşılayabiliyorsunuz. Türkiye'deki insanların gelip buraya okumalarını tavsiye ediyorum. İmkanı olanlar varsa bu fırsatı değerlendirsinler. Aynı zamanda bizi gören arkadaşlarımız da aynı gayretle tutunur. Birliktelik sağlanırsa ihtiyacı olan arkadaşlarımıza ulaşmak için bizim de gücümüz olur. Herkese soruyorum, size de sormuş olayım. Burada baskı yapıyorsunuz. Herkesin göğsünde olacak bir baskı yapmak isteseydiniz oraya ne yazardınız? Herhalde alt alta birkaç şey sıralamak isterdim. Huzur, güven, anlayış. Şu an günümüzde bu üçüne herkesin ihtiyacı var. Hong Kong, sonrasında Amerika, sonrasında Kanada derken hayatınızda çocuklarınızla beraber birçok göç olmuş. Bu göçler size ne öğretti? Yeni baştan başlamanın zorluğunun yanında gayret etmenin, azimli olmanın her daim hayatımızda olması gerektiğini öğretiyor. Göç eden erkekler hayata biraz daha rahat başlayabiliyorlar. Ama siz bir bayan olarak buralara gelip bir iş insanı olmuşsunuz. Bu çok güzel bir şey. Başarılarınızın da devamını diliyorum. Güzel bir sohbet de oldu ama sohbetimizin de sonuna geldik. En son ne demek istersiniz? Biz bu sürece başlarken çocuklarımızla beraberdik ve bir anne olarak gerçekten hiç kolay olmadı. Ama Allah'ın izniyle her zaman güzel kapılar açıldı. Belki de o çocukların hürmetine Rabbim gerçekten çok güzel kapılar açıyor.